Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Ömer ve Kıvılcım aşkı devam etsin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak Ünal ailesini kimin zehirlediğiyle videomuza başlayalım. Yeni bölümde Ünal ailesinin fertleri apar topar hastaneye kaldırılacak. Neyse ki korkulan olmayacak ve hiçbir aile üyesi bu zehirlenmeden kalıcı bir zarar görmeyecek. Yani büyük felaket kısmı yaşanmayacak. Ama olayın yarattığı şok çok büyük olacak. Çünkü bu yaşanan şey bildiğin evin içinde bir saldırı. Aile bir yandan kim yaptı diye çıldırırken diğer yandan da kimseye güvenemeyecek hale gelecek. Zaten çok geçmeden bunun bir kaza olmadığı, birinin bile isteye bu işi yaptığı ortaya çıkacak. Ben burada en güçlü ihtimalin Kübra olduğunu düşünüyorum. Çünkü Salkım'ın Emir için bulduğu Kübra, sonrasında istediği gerçekleşmeyip Emir gidip Çimen'le evlenince adeta deliye dönmüştü. Herkesin içinde küçük düştüğünü, rezil edildiğini söylemişti ve o andan itibaren içinde bir intikam ateşi yandığını hissettirmişti. Hani bazı insanlar vardır, tamam der ama içini yer. Kübra'nın hali de tam bu. Üstelik Kübra'nın bu kadar öfkeyle hareket etmesi, ben de size bedel ödetirim psikolojisine girmesi bana hiç sürpriz gelmez. Böyle bir hamleyi yapıp sonra da kim yaptı acaba diye masum rolü kesmesi de bu karaktere yakışır. Ve bence bu sır uzun süre sürüncemede kalmayacak. Ünal ailesi böyle bir konuyu kolay kolay kapatmaz. Hastane süreci biter bitmez herkes delil arayacak. Konuşmalar başlayacak. Biri bir şey yakalayacak ve gerçek yavaş yavaş ortaya dökülecek. Kübra'nın adı geçmeye başladığı anda ise Salkım kendini çok zor bir durumun ortasında bulacak. Emir için uygun diye getirdiği kişi aileye bu kadar büyük bir kötülük yapmış olacak. Salkım'ın ailesine karşı mahcup olması bir yana aile içinde Salkım'a karşı omurtular başlayacak. Senin yüzünden bu eve bela geldi diyen de olur, biz seni uyardık diyen de olur. Salkım da bu baskıyla daha sivrileşebilir, daha savunmacı bir moda geçebilir. Bu da aile içindeki tansiyonu iyice yukarı çeker. Peki yeni bölümde Kıvılcım ve Ömer'i neler bekliyor? Gelelim bu sorunun cevabına. Son bölümde Başak, Bade'nin şüpheli hareketlerinden şüphelenmişti ve onun hamile olmadığını düşünmeye başlamıştı. Bade ise hemen düşük yaptım diyerek konuyu kapatmaya çalıştı. Yani bu cümleyi kurdu ve kendince herkesin geri çekileceğini sandı. Ama Başak öyle biri değil, gördüğünün peşini bırakmıyor. Yeni bölümde Başak bu konunun üstüne daha da gidecek ve Bade'nin doktoruna gidip onu köşeye sıkıştıracak. Sonunda Bade'nin doktorunun açık vereceğini ve ardından Başak'ın gerçekleri ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Dolayısıyla çok geçmeden Bade'nin hamilelik yalanı kurduğu ortaya çıkacak. İşte burada Ömer ve Bade arasında ciddi bir hesaplaşma göreceğiz. Ömer şimdiye kadar kendini tutmaya çalıştı. Uzatmayayım dedi, büyütmeyeyim dedi. Ama yalan ortaya çıkınca bu işin üstünü örtmez. Bade'nin bir kez daha manipülasyon yapması, insanların duygularını kullanması ve bunu özellikle Ömer'in hayatının içine sokması Ömer'i iyice çileden çıkaracak. Başak'ın ortaya koyduğu gerçeklerle Bade köşeye sıkışacak. Geri kaçacak yer bulamayacak. Bu sefer düşük bahanesi de tutmayacak. Çünkü ortada bir hamilelik yoksa düşük de yok. Yani Bade'nin bütün oyunu çökecek. Fakat şu detayı asla atlamayalım. Bade psikolojik sıkıntıları olan bir karakter. Bunu daha önceki analizlerimde defalarca sizlere söyledim. Böyle birinin köşeye sıkışınca tamam ben gidiyorum demesi çok zor. Tam tersine daha da tehlikeli bir hale gelme ihtimali yüksek. Ömer'in peşini kolay kolay bırakmayacaktır. Hele ki kafasında Ömer'i benden Kıvılcım ayırdı, herkes bana karşı birleşti gibi bir hikaye kurarsa rövanşist bir tavırla doğrudan Kıvılcım'a yönelebilir. Yani olay sadece Ömer-Bade hesaplaşması olarak kalmayabilir. Kıvılcım da bu işin içine çekilebilir. Burada Ömer'in yapması gereken şey Kıvılcım'ı bu kirliliğin ve bu tehlikenin uzağında tutmak. Kıvılcım'ın da kendi güvenliği için daha temkinli olması şart. Öte yandan son bölümde Kıvılcım, Tuncay'ı programına konuk olarak almış ve Ömer resmen kıskançlık krizlerine girmişti. Yeni bölümde Kıvılcım'la Tuncay'ın arasında bir arkadaşlık başlayacak gibi duruyor. Kıvılcım zaten zor bir süreçten geçiyor. Bir yandan baskı, bir yandan yıpranma, bir yandan sürekli birileriyle mücadele. Bu noktada Tuncay'ın yanında olup ona destek vermesi bana olası geliyor. Arkadaşım yanındayım diye duracak, moral verecek, hatta bazı sahnelerde birbirlerine yakın durduklarını görebiliriz. Bu yakınlık romantik mi olur yoksa tamamen arkadaşlık mı kalır, orası bölüm içinde netleşir. Ama görüntü olarak Ömer'in sinirini bozacağı kesin. Ama Ömer bunu böyle görmeyecek. Ömer bu arkadaşlıktan fazlasıyla rahatsız olacak. Sen
niye onunla bu kadar yakınsın diye hesap sormaya kalkışacak. İşte burada Kıvılcım'ın karakterini biliyoruz. Geri adım atmaz. Ömer'e haddini bildirecek. Benim hayatım var, işim var, sınırlarım var diyerek net konuşacak. Ömer'in kıskançlığının Kıvılcım'ın hayatını yönetmesine izin vermeyecek. Bu ikili arasında kısa süreli bir gerilim ve kırgınlık izleyebiliriz. Ama ben sonunda kazananın yine Ömer ve Kıvılcım olacağını düşünüyorum. Bunca badire atlatan bu ikili tekrar bir araya geldiklerinde umarım birbirinin değerini bilir ve artık kolay kolay birbirlerinden vazgeçmez. Şimdi gelelim Nursema'ya. Son bölümde Nursema bir yandan Asil, diğer yandan İlhami derken aklı bir hayli karışmıştı. Asil ise Nursema ile İlhami'nin yakınlaşmasını görüp gemileri yakmış ve Elif'le evlenmek istediğini Asude'ye söylemişti. Yeni bölümde Asil'in bu isteğini Nursema dahil herkesin öğreneceğini ve Nursema'nın büyük bir şok yaşayacağını düşünüyorum. Nursema'nın yüz ifadesi, o an yaşayacağı şaşkınlık, ben ne yaptım paniği, hepsi üst üste gelecek. Kıskançlık krizleri kaçınılmaz. Çünkü Nursema bir anda elinin altındaki şeyi kaybediyormuş gibi hissedecek. Asil'in gerçekten Elif'le evlenme noktasına gelmesi Nursema'nın içine bir korku salacak. Ama ben hala Asil'in niyetinden emin değilim. Gerçekten Nursema'ya aşık mı? Yoksa onu intikam planında bir piyon gibi mi kullanmak istiyor? Ben açıkçası tam çözemedim. Siz anladıysanız yorumlar kısmında düşüncelerinizi yazın. Çünkü burada herkesin fikri farklı olabilir. Nursema'nın aklı karışık. Asil'i mi seçmeli, İlhami'yi mi? Mantık tarafı İlhami'yi işaret ediyor gibi. Ama Nursema duygularıyla hareket etmeye meyilli. Biz Nursema'yı biraz olsun tanıyorsak gene en yanlış seçimi yapıp Asil'in planlarının kurbanı olma ihtimali yüksek. İşte bu yüzden yeni bölümde Nursema tarafında kırılma anları, pişmanlıklar ve keşkeler görebiliriz. Son olarak Emir ve Çimen'e değinip videomuzu sonlandıralım. Salkım son bölümde de Çimen'le uğraşmaya devam etmişti. Ama Çimen de Salkım'a haddini bildirdi. Çimen boş bir karakter değil, gerektiğinde karşılık veriyor, geri adım atmıyor. Salkım'ın planları varsa Çimen'in de planları var. Bu ikilinin arasında kalan Emir ise iyice sıkışmış durumda. Bir yanda annesi, diğer yanda sevdiği kadın. Emir'in sürekli arada kalması, iki tarafa da mavi boncuk takması Çimen'i de yıpratıyor. Yeni bölümde Emir'in biraz daha net olması gerekecek. Yoksa bu iş büyür. Ben Salkım'ın bir süre daha Emir ve Çimen'e müdahalesinin süreceğini düşünüyorum. Kolay kolay vazgeçmez. Ama bir noktada Emir ve Çimen'in birbirine daha sıkı sarılması Salkım'ın planlarını boşa çıkarabilir. Çok geçmeden Salkım'ın tamam deyip kabullenme noktasına gelmesi de mümkün. En azından müdahalesini azaltabilir. Fakat Salkım planlarından vazgeçerse bile sivri dili devam edecektir. Burada Kıvılcım da kızını Salkım'ın hamlelerinden korumak isteyecek. Sık sık Salkım ve Kıvılcım'ın karşı karşıya geldiğini göreceğiz gibi duruyor. Tansiyon yükselecek, söz düelloları artacak ve aile içindeki cepheler daha netleşecek.